boşayabilir. Tabii ki boşayabilir. Niye boşayamazsın? Alırken evet diyor da sonra, ama keyfi boşayamaz. Ne erkek karısını keyfi boşayabilir. Ben birinden elektrik aldım. Onun için kocamı artık sevmiyorum, sevemiyorum. Hocam, kocamdan boşanabilir miyim? Boşanırsın ama cehennem ateşinde hazırlarsın. Böyle saçma şey var mı? Kocam var, başkasına göz koyuyorsun, kocandan ayrılıyorsun. Bu cehennem ateşini kendine hazırlamak demektir. Bu insan medeniyetine, ahlakına yakışmayan çirkinlik demektir bu. Siz söyleyin. Kocası varken bir kadın birine ne yapayım elektrik aldım, elektrik çarpsın seni. Tabii alırsın kötü gözle bakarsan. Kötü gözle bakmayacaksın. Kötü gözle baktığın her şey sana bir gün kötü dönecektir. Hatta bir gün kızlar hiç unutma, bir hanım telefon açtı. Ay hocam ne olacak, ne yapacağım bilmiyorum. Ben birine gönül verdim de çok kötü de. Ben ne yapayım bacı dedim. Ben ne yapayım şimdi? Hocam bana bir akıl ver, ben nasıl kurtulacağım bu işten? Evlenin dedim ama ben evliyim dedi. Evlisin, başka erkeğe mi gönül verdin? Evet hocam dedi. Ya gönül ferman dinlemiyor dedi. Yalan. Gönül eğitilirse gönül ferman dinlemez ama gönül Allah'ı dinler. Bir de siz söyler misiniz? Gönül ferman dinlemez ama eğitilirse gönül Allah'ı dinler. Bir de siz söyleyin. Gönül Allah'ı dinler. Peki dedim, ay bari dedim aşık olduğun erkeğe belli etmeseydin dedim, yani çok iffetsizlik oluyor bu. Ay dedi, o da bana aşık dedi. Hay gözü kör olmayası. O da bana aşık deyince vay namussuz vay demişim gayri ihtiyari. Ay hocam dedi, ne olur ona namussuz demeyin, o çok namuslu dedi. Kızım, evli bir kadına göz koyan erkek namussuz değil de kim namussuz bu dünyada? Diyemedim, sen evli olduğun halde fingir diyorsun. Asılı sensin de onu diyemedim. Evli kadına göz koyan erkek nasıl namussuz değil ya? Kusura bakmayın. Kavramları açık konuştuğum için. Bu kavramlar açık konuşulmazsa maalesef anlaşılmıyor. Onun için mecburen kavramları açık söylemek zorundayım. Nereden nereye geldik? Yani her yerde illa bilinç, illa bilinç. Hiçbir zaman için hiç kimse kimseyi gönül yoluyla çalamaz. Anlamadan, dinlemeden birine aşık oluyor. Kızım bir araştırsan belki ona bir aşık kız var. Belki o adam evli. Ya da ey erkek, sen o kadına kur yapıyorsun ama o kadın kocasından soğursa yuvayı yıkacaksın. Çocuklarını anasız babasız darmadağın perişan bırakacaksın. Be vicdansız, be kitapsız. Acısana, merhamet etsene. Kendi 3 kuruşluk nefsin için darmadağın ediyorsun çoluk çocuğu. Bir de ben kadınların ve erkeklerin aptallığına şaşıyorum. İki tarafta da aptal çok. Ay ama beni çok seviyor. Seni sevmiyor o, nefsini seviyor. Sen nereden çıktın ya? Seni sevmek hikaye. Kardeşler, bir insan Allah'tan korkmadıkça sıkıştığı anda zinaya hazırdır onun dünyası. Allah'tan korku yoksa ya da kendisine şiar edindiği bir onurlu dava diye bildiği bir davası yoksa o insan, erkek ve kadın, zinayı çok rahat işler. Peki sizin mantığınıza göre sosyal hakları olan kadınlar zina etmemeli ama dolu, kadını da erkeği de dolu. Kim zina etmez? Şahsiyeti oturmuş kadın ve erkek zina etmez. Onun haricinde herkes 5 paralık, yani 1 dakikalık, 3 dakikalık ya da 1 saatlik zevki uğruna bir ömür hayatını lekelemekte. Neden? Çünkü şahsiyet oturmamış. Evet. Türkiye'de de her yerde de oran aşağı yukarı aynıdır. Batıya doğru kaydıkça zina oranı çok şiddetle artmaktadır. Çok feci rakamlar yükselmektedir. Doğuya doğru gidildikçe ne kadar sıkıntı olursa olsun Doğu ve Güneydoğu bölgemizde zina oranı Batıya göre çok daha
azdır. Gerçekten çok daha azdır. Bunun tabii önemli sebepleri var. Bunu şimdi burada söyleyemeyiz ama en başında bir otorite, ama gönül ister ki otoriteyle değil de sadece imandan dolayı her yerde az olsun. İmanın da rolü var tabii. Yani sosyal hak makyat, onlar hepsi hikaye. Öyle aç kalan kadınlar var ki dimdik ayakta duruyorlar ve asla zina yapmıyorlar. Nasıl yapmıyor? O nasıl durabiliyor? Çünkü imanı var. Çünkü şahsiyeti var. Çünkü izzet ve şerefi var.